Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere yine güzel bir bilgi, güzel bir içerik paylaşımında bulunacağım. Bildiğiniz üzere daha öncesinde ESP8266 Wi-Fi modülleri ile ilgili birkaç adet video çekiminde bulunmuştum. Bilgilerini size paylaşmıştım. Bu modüller nedir, nasıl çalışır, nerelerde kullanabiliriz, bu modülü içerisine kodlamasını, yazılımını vesaire nasıl yaparız? Bununla ilgili bilgilendirici videolar paylaşmıştım. Sonrasında bir B-Link sitemiz vardı. Uzak sunucu bağlantısı. İçerisindeki yazılımı, kodlamayı modülümüzün içerisine uygulayıp daha sonrasında istediğimiz herhangi bir uzaklıktan, herhangi bir yerden modülümüzü aktif bir şekilde komut edip kontrol edebiliyorduk. Şimdi arkadaşlar kodlama, yazılım vesaire bu tür şeylerle uğraşmak istemeyen arkadaşlar için gayet güzel bir uygulama, güzel bir site buldum. Bu site içeriğinde neler var? Bu siteyi neden, daha doğrusu bu uygulamayı neden kullanmalıyız? Hemen şöyle sizler için bir Türkçe çeviri üzerine getireyim. Şimdi arkadaşlar burada Jat.io adında bir sitemiz var. Bu siteyi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zaten burada gerekli olan açıklamayı vermiş. Bu site içerisinde, daha doğrusu bu sitenin veri tabanında bizlere ücretsiz olarak sunulan şurada görmüş olduğunuz maddelerin hepsini herhangi bir kod yazmadan, herhangi bir yazılım işlemi uygulamadan çok basit ve çok kolay bir şekilde yönlendirebileceğimiz, kullanabileceğimiz özellikleri bizlere sunmuş. Hemen şöyle gördüğünüz gibi burada açık kapalı anahtarlar, dimer'lar, RGB cihazlar, ledler, yani bir sürü özellikleri dediğim gibi ücretsiz bir şekilde bizlere sunmuş oluyor. Hemen şöyle alt kısma doğru indiğimizde yüksek performanstan bahsetmiş ve bağlantı kararlılığından. Şurada şuna değinmek istiyorum ki daha öncesinde sizlere göstermiş olduğum B-Link ve diğer web server üzerinden sağlamış olduğumuz bağlantılarda Wi-Fi'de kopmalar olduğu zaman, elektrik gidip geldiği zaman veya sistemsel olarak bir sıkıntı olduğu zaman, en kötüsü Wi-Fi'nizde bir ping sorunu olduğunda modüller B-Link sitesi veya web server üzerinde çok stabil olarak çalışmıyor. İçerisine farklı kodlamalar yazmanız gerekiyor. İnternet koptuğunda tekrar bağlanabilmesi için, modülün kendini yenileyebilmesi için. O yüzden burada bağlantı kararlılığı adında bir sekmeye değinmişler. Kullanımı kolay, gerçekten kolay arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz. İsterseniz Google Home, isterseniz Amazon Alexa ile de çalışabiliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bilmeyen arkadaşlar için sesli komut olarak zaten şurada belirtmiş. Gördüğünüz gibi sesli komut olarak aynı şekilde burada sadece İngilizce ve Arapça. Hemen alt kısma doğru indiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya ait arayüzlerini paylaşmışlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir lamba ve burada ayarlar, dimer'lar, bunları zaten uygulama içerisinde değineceğim. Arkadaşlar uygulama iOS ve Android cihazlar için 2 adet uygulama mevcut. Yani tüm telefonlara, tüm modellere uyum sağlayabiliyor. Buradan istediğiniz hangi sürüme, hangi modele sahipseniz onu indirebilirsiniz. Alt kısma geldiğimizde burada aygıt yazılımı ve geliştirici araçlarından bahsetmiş. Hemen arkadaşlar indirme merkezine tıklıyoruz. Burada böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Burada dediğim gibi Android telefonunuz varsa buradaki sekmeyi, iOS telefonunuz varsa buradaki sekmeyi, yani Apple telefonunuz varsa buradaki sekmeyi indirerek gerekli uygulamayı kullanabilirsiniz. Bizim bu projede kullanacak olduğumuz ESP8266 Wi-Fi modülü olduğu için bize gerekli olan dosya burada. 4 MB'lık bir flash dosyasının olduğunu bizlere söylüyor. Alt kısma indiğimizde ESP32 yine farklı bir Wi-Fi modülü. Eğer ESP32 Wi-Fi modülüne sahipseniz onu da buradan indirebilirsiniz. Alt kısma indiğimizde ESP flash aracı. Yani bizim bu veya bu indirmiş olduğumuz dosyayı çalıştırabilmemiz için bir programa ihtiyacımız var. O da ESP flash indirme araçları adında bir program. Arkadaşlar aşağıda çok fazla işimiz yok.
Burada geçmiş olan yazılımlardan bahsediyor. Dediğim gibi bizim için bu projede geçerli olan ESP8266. İndirdiğimizi varsayaraktan hemen şöyle klasörüme ben çıkarttım arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken zip dosyasından çıkarttığınızda sizlere şöyle bir dosya gelecek. Daha sonrasında flashlama dosyası burada mevcut. Bu dosyaya daha sonra değineceğim. Bu dosya sizlerde gelmeyecektir indirdiğiniz zaman. Ben bunu yine videonun açıklamalar kısmına link olarak paylaşımda bulunacağım. Flash Dovland dosyasını zipten çıkartıp bu şekilde içeriğine girdiğimizde Flash Dovland Tol dosyasını çalıştırıyoruz. Burada biraz bekledikten sonra program kendini hazırlayacaktır. Çok kısa bir zaman bekledikten sonra arkadaşlar ufak bir pencere geliyor. Gördüğünüz gibi ESP8266. Yine dediğim gibi hangi modeli kullanıyorsanız burada onu seçmeniz gerekmekte. ESP8266 seçtikten sonra herhangi bir başka işlem yapmayıp OK diyoruz. Size böyle bir sayfa gelecek. Hatta şurayı boşaltalım. Tamam. Size gelecek olan sayfa bu şekilde. Hatta ayar şöyle gelebilir. Burada arkadaşlar ilk etapta yapmamız gereken şuradaki kare kutuyu işaretleyip sonrasında 3 noktaya tıklayıp ilgili indirmiş olduğunuz flash dosyası neredeyse onu bulmanız gerekiyor. Hemen ben dosyamı şuradan seçip aç diyorum. Dosyam buraya geldi. Biz burada işlem yaparken gördüğünüz gibi arka taraftan da seçtiğimiz klasörler vesaire burada işlemi görünüyor. Buraya bir kod yazmamız gerekiyor. 0x0 yazdıktan sonra buradaki işlemimiz de bitiyor. Hemen alt kısma geldiğimizde 40 MHz olarak seçili kalacak. Alt kısımda veya sizde burada hangisi ise bunu 40 olarak işaretleyin. Burada görmüş olduğunuz mod kısmında da Dio yazanı seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında modülü bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bağlamış olduğunuz modül bilgisayarınızın hangi portundaysa benim COM60 portuma gelmiş. Burada ilgili portu seçiyoruz. Band da burada görmüş olduğunuz gibi 1152.0 bandında seçim yapmanız gerekiyor. Sonrasında modülü bilgisayarımıza bağladık. Buradaki gerekli ayarları tamamladık. Şuradan Erase yazan butona tıkladığımızda modülün şurada gördüğünüz gibi modülün içerisindeki yazılımı sıfırlıyor. Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi bizim yapmamız gereken seçmiş olduğumuz flash dosyasını modülün içerisine yazmamız, kurmamız gerekiyor. Onun için arkadaşlar şuradan Start butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi işlem başladı. Burada eğer böyle bir hata verirse çok önemli değil. Tekrardan port kısmını kontrol edip tekrardan Start diyoruz. Gördüğünüz gibi yükleme işlemimiz başladı. Buradaki yükleme işlemi bittikten sonra Finish yani flashlama işlemi bitti bilgisini bizlere veriyor. Burasıyla herhangi bir işimiz kalmıyor arkadaşlar. Site içerisinden indirmiş olduğumuz ESP8266 yazılım dosyasıyla bu yazılımı çalıştırabileceğimiz programı ikisini indirmiştik. Daha sonrasında arkadaşlar cep telefonumuza Google Play veya App Store üzerinde görmüş olduğunuz gibi JAT.io yazarak ilgili programı telefonumuza, mobil cihazımıza kuruyoruz. Burada mobil cihazımıza bu programı kurduktan sonra bu site içeriğinde herhangi bir işlemimiz kalmıyor. Mevcut olan programımızı yani flasher dosyamızı ESP8266 Wi-Fi modülümüzün içerisine kurduktan sonra hemen sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Yine site içerisinde görmüş olduğunuz gibi ESP8266 Wi-Fi modülünün gerekli olan pin bilgilerini şu anda görmektesiniz. Şimdi bu esnada hemen şöyle D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8 diye devam ediyor. D0 pinimiz GPU 16 numaraya denk geldiğini görüyorsunuz. D1 pinimizin 05 yani 5 numaraya denk geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde
Yani modül üzerinde buradaki D pinleri ve aynı şekilde burada görmüş olduğunuz diğer pinler, alt kısımda görmüş olduğunuz diğer pinlerin numaralandırma şekli bu şekildedir. Yani siz bu modül içerisinde D2 pinini kullanacak olursanız örnek olaraktan 4 pini GPIO 4 pinini aktif etmek zorundayız. Bu ne demek oluyor? Ne anlama geliyor? Bunları nasıl aktif edebiliriz? Hemen ilgili programımıza giderek, ilgili uygulamamıza giderek oradan hem örnek göstereceğim hem de uygulamayı nasıl kurabileceğiz, nasıl kullanabileceğiz sizlere onu göstereceğim. Hemen şimdi arkadaşlar uygulamamıza geçelim. Mobil cihazımıza indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz. Mobil cihazımıza geçtik arkadaşlar. Play Store veya Apple Store üzerinden indirmiş olduğumuz uygulamayı telefonumuza kuruyoruz. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı, e-posta veya şifre bilgileri sizden isteyecektir kayıt olabilmeniz için. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra böyle bir ekran bizleri karşılıyor olacaktır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi modülde herhangi bir hareketlilik yok. LED'lerim yanmıyor. Yazılım kurulum işlemi bittikten sonra uygulamayı yüklüyoruz. Sonrasında modülün sağ alt kısmında bulunan reset butonuna, modülümüzü bilgisayardan sökmeden reset butonuna basıyoruz. Bas bırak yaptıktan sonra ufak şekilde LED'im flaşör yaptı. Şu anda gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde sinyal moduna geçti. Şu anda kurulum aşamasında. Bu esnada bizim yapmamız gereken hemen şöyle bir ayarımız var. Arkadaşlar burada modülümüz bir Wi-Fi adaptörü moduna geçti. Onu da şu şekilde göstereceğim sizlere. Programımızı kurduktan sonra hemen Wi-Fi'ye giriyoruz. Buradaki bağlantıyı şu anda benim bağlı olduğum Wi-Fi ayarlarına girdiğimiz zaman Cadio şeklinde isminde bir bağlantı göreceksiniz. O da dediğim gibi modülün bizlere sunmuş olduğu Wi-Fi bağlantısı. Yani modülü uygulamayı aktif edebilmemiz için ortak olarak Wi-Fi ağını bizlere sunuyor. Modülün sunmuş olduğu Wi-Fi ağına cep telefonumuzu bağlıyoruz. Buradaki bağlantı işlemini sağladıktan sonra hemen uygulamamıza geri dönüyoruz. Uygulamaya geri döndükten sonra arkadaşlar sol üst 3 çizgiye tıklıyoruz. Zaten giriş yaptığınızda böyle bir ekran sizleri karşılamaya devam edecek. Hemen çark işareti olan konfigürasyon butonuna tıkladıktan sonra modülün bizlere sunmuş olduğu Wi-Fi ağına cep telefonumuzu internete girer gibi bağlantısını sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda modülümüzün içerisine girmiş bulunduk. Şimdi bu esnada neler var neler yok hep beraber bir göz gezdirelim. Arkadaşlar import yazan kısmında bu sekmeler içerisinde bu ayarlar kısmında yapmış olduğunuz dosyanın ayarlarını kaydedip daha sonrasında istediğiniz zaman o dosyayı bu uygulamanın içerisine atıp projenizi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Alt kısma geldiğimizde burada general yani genel ayarlarda modülün ismini, burada switch modunu vesaire bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bizim bu üst satırlarda herhangi bir işlemimiz yok. Alt kısımlara doğru indiğimizde gördüğünüz gibi burada bir kumanda bağlantıları var. NTC ısı sensör bağlantısı var. Hemen alt kısma doğru indiğimizde buton bağlantıları var. Bunlarla da çok fazla bir işimiz yok. Tabii ki kullanacak olan arkadaşlar bunları aktif edebilir. Örneğin bir 433 MHz'lik kumanda sensörü bağlayacaksanız buradaki no yazanı yes yaparak ilgili ayarlara devam edebilirsiniz. Alt kısımlara doğru indiğimizde bir role bağlantısını yapacağımız gibi düşünecek olursak bizim için önemli olan satır burası. Şimdi Wi-Fi LED dediği arkadaşlar modülün üzerinde yani anakartımızda gördüğünüz gibi bir adet mavi ledim var. Şurada bir tane de kırmızı ledim olması lazım. Fakat ledim yanmıyor. Modül bu şekilde sorunlu geldi sanırım. Çok da önemli değil. Sizde çalışıyor olacaktır. Wi-Fi LED dediği yani 16 pin. GPIO 16 pin. Biraz önce sizlere bir görselden bahsetmiştim. D1, D2, D3, D4. Onlar hangi pine denk geliyorsa
Yani buradaki benim kırmızı ledim 16. pine denk geliyormuş. Bu 16. pinde D0, yani şu üst kısımda sağ en üstteki D0 pinine denk gelmektedir. Alt kısma doğru indiğimizde görmüş olduğunuz gibi config cloud led dediği şu anda gördüğünüz mavi led. O da 2 numaraya denk geliyor. O da arkadaşlar D2 pinimize denk gelmekte. Burada yine dediğim gibi çok fazla bir işimiz yok. Şöyle bir şey söylemem gerekirse, mavi ledin veya kırmızı ledin aktif olarak yanmasını istiyorsanız burada aktif olan low yazanları high, yani yüksek moda geçiriyoruz. Hem kırmızı ledim hem mavi ledim aktif olarak yanacaktır. Alt kısma doğru indiğimde arkadaşlar asıl önemli olan kısım burası. Type dediği alana tıklıyoruz. Burada ne çalıştıracaksak gördüğünüz gibi RGB sensör, sıcaklık nem sensörü, dimer, fan, biz burada buton aç kapat şeklinde bir kontrol işlemi sağlayacağımız için on off butonunu seçiyorum. Burada modül çıkışında hangi pini kullanmam gerektiğini bana soruyor. Hemen şöyle, burada arkadaşlar kullanacak olduğum pin D6 pinini kullanacağım. O da çıkışında yine biraz önceki görselde görmüş olduğunuz gibi 12'ye denk geliyor. 12 numarayı da seçtikten sonra switch'te herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burası bu şekilde kalıyor. Eğer harici olarak bir buton bağlayacaksanız modül çıkışına, ona göre burada seçimini yapmanız gerekiyor. Burada da ekstra hangi pini, örnek veriyorum şu şekilde, hem 12 pinini kullanmak istiyorsunuz tek bir komut üzerinde, hem de 5 numaralı pini kullanmak istiyorsanız bu şekilde seçim yaparak tek bir buton üzerinden örneğin 2 tane ampulü birden çalıştırabilirsiniz. Buradaki ayarlarım bu şekilde. Herhangi farklı bir işlem yapmıyorum. Gördüğünüz gibi toplamında 20 adet özellik bağlayabileceğimiz buradaki görmüş olduğunuz komutları kullanabiliyoruz. Toplamında 20 adet. Burada işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Çok basit bir şekilde, dediğim gibi herhangi bir kod işlemi, yazılım işlemi uygulamadan sadece modülümüzün içerisine yüklemiş olduğumuz genel dosyayı, sonrasında böyle bir ayar menümüz mevcut. Buradaki ilgili olan ayarları yaptıktan sonra hemen sağ üst köşede onay butonu var. Onaylıyoruz arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi bu dosyayı kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Siz ayarlamış olduğunuz dosyayı isterseniz kaydedin, isterseniz kaydetmeyin. Ben no diyorum, çıkış yapıyorum. Bu süreçten sonrasında evinizde kullanmış olduğunuz modemi normal telefonunuzu internete bağlar gibi bağlantısını sağlıyorsunuz. Hemen bağlantımızı şu şekilde sağlayalım. Burada ilgili olan modemimin ismini seçiyorum. Alt kısma parolamı giriyorum. Sonrasında onay tuşuna basarak bu sayfayı da atlamış oluyoruz. Modemin ismini seçip gerekli olan parolayı da girdikten sonra sağ üst köşeden onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modül şu anda aktif olarak bağlandı. Buradaki ledim söndü. Görmüş olduğunuz gibi ekrana şöyle bir lamba, bir buton, bir anahtar veya bir switch geldi. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda açık. Tekrar bastığımda kapalı konuma geçiyor. Bizim şimdi uygulama içerisinde ayarlar bölümünden 12. pini aktif etmiştik. O da burada görmüş olduğunuz gibi D6 pinine denk geliyor. D6 pinini de arkadaşlar hemen şöyle biraz aydınlatalım. D6 pinimiz de gördüğünüz gibi burada. D6 pininden ve GND pini arasına şöyle ufak bir led bağlamak istiyorum. D6 pinimize artıyı getiriyoruz. Ledimizin eksisini de eksi hattına getiriyoruz arkadaşlar. Eksi pinine. Gördüğünüz gibi şu anda ledim yanıyor. Hemen bu esnada mobil cihazımızın şöyle ekranda sizlere göstermek istiyorum. Biraz daha görüntüyü ayarlayalım. Şimdi şu anda ledim yanıyor. İlgili butona tıkladığımda gördüğünüz gibi ledim sönüyor.
Tekrardan aktif ediyoruz. Tekrardan söndürüyoruz. Gördüğünüz gibi bizim 12 numaralı pin bağlantımız modül üzerinde D6 pinine denk geldiğini sizlere söylemiştim. D6 pininden artımızı aldık ve modül üzerine GND çıkışına da ledimizin eksisini bağladıktan sonra modülümüz aktif oluyor. Şimdi arkadaşlar bu esnada çok fazla bir işimiz kalmıyor. Asıl işlemlerimizi tamamladık. Bağlantımız bu şekildeydi. Gerekli olan bağlantıları, gerekli olan yazılım işlemini tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi modülüm sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu modülü ben daha öncesinden hazırlamış olduğumuz, daha doğrusu bir önceki videoda hazırlamış olduğum bir Wi-Fi kontrol kutusunun içerisine yerleştireceğim. Ve gerekli olan ledimi yine aynı şekilde bir buton vasıtasıyla, yani mobil uygulamamızın içerisine yüklemiş olduğumuz program sayesinde sorunsuz bir şekilde kullanabileceğim. Evet arkadaşlar, yine bir önceki videoda hazırlamış olduğum şöyle bir Wi-Fi kutum vardı. Gerekli olan yazılımı modülümün içerisine yükledikten sonra ve yine gerekli ayarlarımı tamamladım. Hemen şimdi bir isterseniz sisteme enerji girişini sağlayalım. 220 voltajı şöyle giriş kısmından enerjiyi veriyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi modülüm bağlanmaya çalışıyor. Flashlama işlemi devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elektriğin kesik olduğunu düşünün ve elektriğimiz gitti veya internet bağlantımız koptu, tekrardan geri geldi ve hiçbir şekilde ilgili olan lambalarımız yanmıyor. Hemen şöyle uygulama içerisine tekrardan geri dönecek olursak şu şekilde arkadaşlar, biraz görüntüyü kısalım. Şimdi burada ilgili olan butonumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane rolem devreye girdi. Roleyi boşta bıraktığım için herhangi bir lambam yanmadı. Sadece 2 adet lamba bağladım ve 2 adet roleyi aktif ettim arkadaşlar. Sonrasında ikinci butonumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci buton da çalıştı. Hemen peşine üçüncü butonumuzu devreye sokuyoruz. Gördüğünüz gibi lambam yandı. Ve son olarak dördüncü butonumu da aktif ettikten sonra gördüğünüz gibi diğer lambam da yandı. Hemen bir kapatalım. Çok fazla ışık oldu. Şimdi bu esnada komple sistemi aynı anda açmak istediğimiz zaman, yani 4 adet roleyi tek bir butona basarak çalıştırmak istediğimizde şurada görmüş olduğunuz gibi on off butonları var. On butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi devreye girdi. Yine tek bir butonla kapatmak istiyoruz. Off butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün roleler aynı anda kapanmış oldu. Arkadaşlar sistem bu kadar basit. Bu kadar kolay. Dediğim gibi herhangi bir yazılım, herhangi bir kodlama işlemi olmadan çok sağlıklı, çok başarılı, sorunsuz bir şekilde Wi-Fi modülümüzü kontrol edebiliyoruz. Şu anda arkadaşlar evin internetine bağlı. Hemen bir internetimizi kapatalım. Wi-Fi'yi kapattık. Hücresel verimiz aktif. Tekrardan butonumuza komut verelim. Modülümüze komut verelim. Gördüğünüz gibi aktif olarak çalışıyor. Yani aynı ev ağının içerisinde olmamıza gerek yok. Arkadaşlar proje dediğim gibi çok basit ve yine basit komponentler, basit bileşenlerden ve yine basit modüllerden oluşan güzel bir sistem elde etmiş olduk. Bu modül, bu proje ve bu uygulama hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey, yardıma ihtiyaç olduğunuz herhangi bir konu hakkında elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum da. Umarım sizler için de yararlı ve bilgili bir proje olmuştur. Modül hakkında çok daha fazla anlatacak bir şey kalmamıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde, dediğim gibi kolay bir şekilde bu sistemi kontrol edebiliyoruz. Yine burada fanımı ben bağlamamışım, boşta bırakmışım. Fakat herhangi bir ısınma söz konusu değil. Gayet normal, standart ısınmalar arkadaşlar.
Yani o da zaten sistem çalıştığı için normal. Yani o yüzden fanı pek aktif etmek istemedim. Çünkü 24 voltluk bir fan var. Ona göre burada çıkışına bir 24 voltaj girmem gerekiyor. O yüzden bu sistemi aktif etmek istemedim. Buradaki bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar modülün içerisine gerekli olan şöyle CAD-IO programını kurduktan sonra, yazılımını attıktan sonra modülün içerisine yine Arduino'daki gibi kod işlemini artık uygulayamıyoruz. Bu sistem, bu yazılım işlemi iptal ediyor. Dolayısıyla sadece kullanabileceğiniz şu anki göstermiş olduğum program. Peki biz bu modülü fabrika ayarlarına, sıfır veri hattına nasıl döndürebileceğiz? Hemen tekrardan bir bilgisayara geri dönelim. Orada da ufak bir işlemimiz var. Yine işlemler aynı ve basit. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. ESP8266 Wi-Fi modülünün içerisindeki çipin yazılımını değiştirdiğimiz için artık Arduino'daki gibi kodlar çalışmayacaktır. Ve içerisine kod yazılımı uygulamaya çalıştığınızda sistem hata verecektir veya Arduino modülü tanımayacaktır. Bu modülü tekrardan eskisi gibi içerisindeki tüm veriyi sıfırlayarak ve fabrika ayarlarına geri döndürerek Arduino programını eskisi gibi kullanabilmeniz için bir fabrika ayar dosyası mevcut. Hemen yine aynı indirmiş olduğumuz Flash programını açıyoruz. Sizlere daha öncesinde bahsetmiş olduğum bir adet dosya vardı. Gördüğünüz gibi burada tekrardan güncelleme dosyası mevcut. 1.3 sürümüne ait güncelleme dosyası. Program açıldıktan sonra yine herhangi bir değişiklik yapmadan OK diyoruz. Buraya atmış olduğumuz bu CAD-IO yazılımını buradan iptal edeceğiz arkadaşlar. Yine 3 noktaya tıklıyoruz. İlgili klasöre gidecektir. Buradan versiyon 1.3 güncelleme dosyasını aç diyoruz. Dosyamız buraya geldi. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burası yine aynı kalabilir veya silebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Sonrasında burada default dedikten sonra yine başka bir işlemimiz kalmıyor. Hemen COM kısmından ilgili olan, yani modül hangi porta bağlıysa oradan portu seçiyoruz arkadaşlar. Geriye sadece tek bir işimiz kalıyor. Dosyayı siliyoruz. Sonrasında start dedikten sonra Wi-Fi modülümüzün içerisindeki, daha doğrusu çipin içerisindeki bütün yazılımı, bütün kodlamaları siliyor. Tıpkı siz internetten yeni almış gibi sıfır bir şekilde tekrardan eski haline geri dönüyor. Buradaki işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Wi-Fi modülleri ile ilgilenen, uğraşan arkadaşlar, umarım bu videolar sizler için yararlı ve faydalı olmuştur. Modüller hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz mevcut olan sitemde bunlar ile ilgili, daha doğrusu modüller ile ilgili bilgiler paylaştım ve orada kodları mevcut. Site içerisine girerek, inceleyerek sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.